Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu Aleyküm. Ben Ali Coşar. Assam Genel Sekreteri ve Başkan Yardımcısı. Saygıdeğer Assam Başkanım, kıymetli misafirlerimiz, kongre oturum başkanlarım ve değerli izleyicilerimiz. İşgal devletlerini durdurabilecek tek çözüm yolu İslam birliği ve varoluşsal caydırıcı güç etkisi konulu sunumuma başlıyorum. Emperyalist Batı'nın tabiriyle kendileri açısından şark sorunu günümüzde de devam etmektedir. 90'lı yılların başlarında Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere'nin önayak olduğu Orta Doğu'daki kirli savaşlarda kullanmak üzere bölgeye müdahale etmelerine gerekçe oluşturmak için kurdurdukları sözde cihatçı terör örgütleriyle bunların karşısında da ortağımız dedikleri PKK-PYD terör örgütlerini kullanarak İslam beldeleri istikrarsızlaştırılmış, belde sakinleri göçe zorlanarak İslam topraklarının büyük bir kısmı insansızlaştırılmıştır. Amerika Birleşik Devletleri'nde 2001 İkiz Kuleler saldırıları bahane edilerek Amerika Birleşik Devletleri öncülüğünde Batılı koalisyon devletleri tarafından Afganistan ve Irak işgal edilmiştir. Giderek daha da pervasızlaşan İsrail'in, bu devletlerin himayesindeki İsrail'in Filistin, Lübnan ve Suriye'de gerekli gördüğü her zaman bombardımanı, haksız işgal ve ilhakı 76 yıldır Filistin genelinde ve son bir yıldır da Gazze'de Batı Şerit üzerinde yoğunlaşarak devam eden, son olarak Lübnan Güneyi ve Beyrut hedef alınmak suretiyle İslam toprakları üzerinde hibrit nitelikte sinsi, kirli ve kanlı bir 3. Dünya Savaşı uygulanmaktadır. Bu sunumumun amacı Kuzey Afrika ve Orta Doğu İslam ülkelerinde emperyalist işgalci devletlerin 100 yıla yakın bir süredir devam eden toprak gaspı, soykırım şeklinde tezahür eden krizlerin güncel ve tarihsel bir perspektifle analizini yapmak, İslam ülkelerinin kendi aralarında bir güç birliği teşkil etmek suretiyle saldırgan emperyalist devletlerin anlayacağı tek dil olan kuvvete dayanan bir caydırıcılık faktörünün durdurulması yönünde, bu faktör ile durdurulması yönünde çözüm önerileri sunmaktır. Emperyal devletlerin saldırganlıkların durdurulması için İslam devletlerinin birleşerek büyük bir güç teşkil etmesi gerekli ve mümkündür. Soykırımcı, saldırgan, emperyal işgal devletlerini durduracak tek çözüm yolunun mazlum İslam devletlerinin kendi aralarında ortak bir irade tarafından yönetilen siyasal, askeri ve ekonomik bir teşkilatlanması ile güçlü bir birlik oluşturmaları sayesinde varoluşsal caydırıcı bir etkiyle muhtemel saldırganlık ihtimallerinin ortadan kalkacağına inanıyorum. Emperyal devletler 90'lı yılların sonlarında, 2000'li yılların başlarında müdahale edecekleri ülkelere demokratikleşme, özgürleştirme iddiası ile maskeledikleri askeri müdahaleyi dünya kamuoyuna haklı gösterme stratejisini kullanıyorlardı. Amerikan eski başkanlarından George Walker Bush, 11 Eylül saldırılarının hemen ardından zorba politikalarına karşı muhtemel ülkeleri yeni Haçlı seferleri başlamıştır. Ya bizimlesiniz ya da onlarla şeklinde sözleriyle tehdit etmişti. Condoleezza Rice'ın Dışişleri Bakanı olmadan önce 2003'te şaibeli 11 Eylül saldırılarının hemen ardından dönemin Amerikan Başkanı'nın ağzından dökülen cümleler emperyalist zihinlerin arka planını ortaya koymaktadır. İkinci Dünya Savaşı'nın galiplerinden İngiltere'nin İslam coğrafyasının kalbine habis bir uğur, kanlı bir hançer gibi yerleştirdiği İsrail tarafından yapılan zulüm, barbarlık ve soykırımın bir başka örneğine başka hiçbir devir rastlanmamıştır. 1948'lere kadar emperyalizmin mucidi İngiltere ve sonrasında da günümüze kadar emperyalist ABD'nin himayesinde Filistin'de sürdürdüğü insanlık dışı kanlı işgal, soykırım ve toprak gaspı uygulamalarıyla eşine rastlanmayacak derecede korkunç bir zulme ve soykırıma imza atılmaktadır. Evangelik Hristiyanlar ve Siyonist Yahudilerin yönetimindeki ABD'nin himayesindeki Filistin soykırımı ve topraklarının tamamen gasp edilmesinin devamında da çatışmaların çevredeki ülkelerin işgaliyle genişletilerek
ileride tüm Orta Doğu'ya uygulanacak bir Haçlı seferine dönüştürmeyi nihai bir askeri siyasi hedef olarak tasarladığı netleştirmiş durumdadır. 7 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirilen Hamas'ın Aksa Tufanı Harekatı'ndan itibaren Doğu Akdeniz'e doluşan başta emperyalist Amerika Birleşik Devletleri ve diğer batılı devletlerin harp gemilerinin himayesinde işgalci İsrail bölgede büyük katliamlar yapmaya teşvik edilmektedir. Son 34 yıldır sanki Haçlı seferleri yeniden hortlatılıyor ve Siyonizm ile iş ve güç birliği halinde devam etmekte olan bir durum söz konusudur. Batı'da büyük devletler sömürge stratejilerini güncelleyerek İslam ülkelerini adeta yeniden pasterlemeye gayret etmektedirler. İslam dünyasının içinde bulunduğu duruma şöyle bir göz atacak olursak, bugün topraklarına en çok müdahale edilen, Birleşmiş Milletleri en fazla meşgul eden, topraklarında terör ve anarşinin eksik olmadığı, kaynakları yabancı güçler tarafından yönetilen, insan hak ve özgürlüklerinin ihlal edildiği, gelir dağılımının bozuk olduğu, siyasi, sosyal ve ekonomik istikrarsızlıkların hakim olduğu, iç meselelerini çözmek için İslam ülkelerinin dış güç merkezlerinin yardım ve desteğini talep eden ve muhtaç olan ülkeler konumunda bulunması içler acısıdır. İşgal devletleri bu tehditlerle şu maksatları elde etmeye çalışmaktadırlar. Dünya üzerinde elde ettikleri hakimiyeti devam ettirmek. Enerji kaynaklarının, enerji ulaşım hatlarının kara, deniz ve hava ulaşım güzergahları ve merkezlerinin etkili bir şekilde kontrolü devam ettirmek. Mevcut askeri üs ve tesislerin emniyetle devamını sağlamak, sanayi üretimleri için pazar potansiyelinden azami ölçüde yararlanmak, yüksek savunma harcamalarını finanse etmek, egemenlik bölgelerindeki ülkelerin yönetimlerinin kendi kontrolleri dışına çıkmalarını engellemek için bu tehditleri sürdürüyorlar. İşgal devletlerin maksadı nasıl tahakkuk edebilir? Ona bakacak olursak, İslam ülkelerinin etnik ve mezhepsel farklılıklarını olabildiğince tahrik ederek bölünmelerini ve farklılıklarını ihtilaf haline dönüşmesini sağlayacak şekilde ekonomik, teknolojik, siyasi, askeri, iletişim ve bilişim gücünü kullanarak İslam ülkelerinin kendilerinden olan unsurlarını azami ölçüde ve kışkırtıcı şekilde destekleyerek çatışmalarını sağlamak, çatışma ortamının oluşması için kışkırtmalar düzenlemek suretiyle İslam dünyasına karşı gizli, sinsi, kirli ve asimetrik yöntemlerin uygulandığı, ilan edilmemiş kirli üçüncü bir dünya savaşı çıkartarak İslam ülkelerini işgal etmeyi planlamaktadırlar. Bütün bunlara seyirci gibi duran, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra kurulmuş olan Birleşmiş Milletler Teşkilatı'na bir bakacak olursak, gerçekten fonksiyonlarını yerine getiriyor mu, getirmiyor mu? Bunu artık ortaya net olarak görmek mümkündür. Birleşmiş Milletler, dünya barışını, güvenliğini, sosyal ilerlemeyi, yaşam standartını yükseltmek, insan haklarını desteklemek, dostane ilişkileri geliştirmek, savaşları ve barışa dönük tehditleri önlemek, ülkeler arasında dostane ilişkiler kurmak, uluslararası ekonomik ve sosyal işbirliğini sağlamak amaçlarıyla kurulmuş olmasına rağmen dünyayı ve özellikle de İslam dünyasını ve imkanlarını İkinci Dünya Harbi'nin galibi 5 devletin ki bunlar Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Fransa, Rusya ve Çin çıkarlarına uygun olarak yönetmek için kullandıkları bir teşkilat işlevine bürünmüştür. Yani ne kadar ulvi gayelerle kurulmuş olsa da uygulamada Birleşik Milletler'in bu 5 ülkeye özellikle ABD ve İngiltere başta olmak üzere bu 5 ülkenin çıkarlarına hizmet için kullanıldığını görüyoruz. Ya da bu ülkelere karşı herhangi bir ses çıkartılamıyor, çıkartılmasını engellemek üzere kurulmuştur. Özellikle son 40 yılda kuruluş gayesini tamamen kaybetmiş durumdadır Birleşmiş Milletler. Uluslararası hukuku ve barışı koruyamadığı tüm dünyanın malumudur. Müslüman olmayan devletler dahi bugün Birleşmiş Milletler'in uygulamalarından memnun değildir. İnsanlık ve Müslümanlar dünya barışını temin ve kontrol edecek yeni bir organizasyona mutlak surette muhtaç durumdadır. Uluslararası Adalet Divanı ve Uluslararası Ceza Mahkemesi ancak Müslümanlara yönelik uygulanan her türlü baskı ve zulmün karşısında neredeyse tamamen işlevsiz kalmıştır. Uluslararası Adalet Divanı sadece küçük devletlere had bildiren bir yapı şeklinde bürünmüştür.
Bu girdaptan çıkış ancak Asya-Afrika Konfederasyonu İslam Birliği modeliyle kurulacak adil bir nizam alem ile mümkündür. Yani dünyaya bir nizam verecek adil bir sistem gerekiyor. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan yeni dünya düzeni ya da iki kutuplu dünyada Müslümanlar temsil edilmemektedir. Birleşmiş Milletler benzeri yapılar hukukun üstünü değil, üstünlerin yani İkinci Dünya Savaşı'nın galiplerinin hukukunu esas almaktadır. Orta Doğu İslam coğrafyasının işgalini teşvik eden, kolaylaştıran faktörler vardır. Bunlara bakacak olursak, Siyonizm ve evangelik mezhebi arasındaki işbirliği. Özellikle İsrail ve İsrail'i destekleyen Amerikan evangelik mezhebi arasında bir işbirliği görüyoruz. Bu ikisi arasında ortak politik çıkarlar vardır. Orta Doğu'da stratejik bir işbirliği yapmayı yapmaktadırlar. Ve tahrif edilmiş Tevrat'ta vaat edilen topraklar masalından yola çıkmaktadırlar. Tüm bunlarla birlikte işte bu Tevrat'ta geçen Mesih söylentilerine ilişkin beklentileri esas almaktadırlar. Yine bu işgali kolaylaştıran dini yani teolojik ve sosyopolitik dayanaklar nedir diye baktığımızda Siyonizm ve evangelik mezhebinin arasındaki işbirliğini net olarak görüyoruz. Evangeliklerin eski ahit peygamberliklerine dayanan Mesihçi beklentilerinin etkili olduğunu görüyoruz. İki hareket arasındaki işbirliği hem dini hem de politik anlamda derin bir ortak paydaya dayanmaktadır. Peki bütün bu işgalci emperyalist devletlerin heveslerini kursağında bırakacak caydırıcılık faktörleri neler olur diye baktığımızda bunların bölgesel ve küresel güç dengesini etkileyen aktörlere ihtiyaç olduğu görülür. Askeri kapasite ve teknoloji sahibi bir aktör olmalıdır bu şeyi etkileyen. Ekonomik ve diplomatik caydırıcılık, istihbarat ve siber güvenlik ve bölgesel ittifaklar bu caydırıcılığın ana faktörleridir. ASLAM'ın birlik için savunduğu temel argümanlar ise İslam birliği ve ortak savunma mekanizmaları, askeri işbirliği ve savunma sanayi alanında ortaklık, İslam coğrafyasında güç boşluklarının doldurulması, kolektif savunma ve ortak komuta sistemi, bu kapsamda mutasavver bir konfederasyon savunma bakanlığı organizasyonu, yine tasavvur edilen müşterek harekat komutanlıkları ve milli devletlerde savunma organizasyonu şeklinde tasavvur edilmektedir. İslam Birliği'nin kurulması mümkündür ve kaçınılmazdır. Mecburuz yani buna. Tarihte ve günümüzde kurulmuş olan federal ve konfederal devletlere baktığımızda İslam ülkelerinin de bunlara benzer bir çatı altında güçlü bir birlik oluşturması, böylece ortaya çıkacak olan caydırıcı etkiyle bekasını sağladığı gibi hukuk ve insanca yaşama imkanını da kazandıracaktır. Yani Avrupa Birliği bunun son örneği denebilir. İşte Hindistan gibi, Brezilya gibi, Meksika gibi başka birçok konfederal devlet, federal devlet, Amerika Birleşik Devletleri bunların örneğidir. Olabilir, mümkündür bu. Günümüzdeki ve tarihteki örneklere bakıldığında Afrika İslam Ülkeleri Konfederasyonu kurulmasının pekala mümkün olabileceği sonucuna varıyoruz. Soykırımcı işgal devletlerini durduracak tek çözüm yolunun İslam devletlerinin kendi aralarında ortak bir irade tarafından yönetilen siyasal, askeri ve ekonomik bir teşkilatlanma ile güçlü bir birlik oluşturmaları, varoluşsal, caydırıcı bir etki yapacaktır. Varoluşsal nedir? Olmazsa olmaz. Artık beka ile ilgili son raddeye gelinmiş demektir. Var olmak ya da olmamak anlamında caydırıcı bir etkiye ihtiyaç vardır. ASLAM'ın ortak tehdit algısı ve stratejik işbirliği. İslam ülkeleri arasında ortak tehdit algısı çok önemlidir. Bu algı olmadan işbirliği motivasyonları ortaya çıkmaz. İslam dünyasının karşı karşıya olduğu tehditler birçok bölgede benzer nitelikte olsa da ülkeler arasındaki işbirliği eksikliği nedeniyle bu tehditlere karşı etkili bir yanıt geliştirilememektedir. Terörizm, yabancı müdahaleler, bölgesel çatışmalar ve ekonomik tehditlere karşı ortak bir stratejik vizyon geliştirilmesi gerekir. Yani ortak tehdit algısı askeri işbirliğinin de temelini teşkil eder. İslam ülkeleri arasında daha etkin bir güvenlik işbirliği yapılabilir. ASLAM'ın İslam Birliği sürecinde konfederal yapılı
Konfederasyon'un yetkileri, bölgesel İslam devletleri federasyonlarının yetkileri, milli devletler ya da üniter devletlerin yetkileri şekliyle bu tabloda hangi faaliyetlerin hangi merkez tarafından yürütüleceği ifade edilmektedir. Özellikle bir devletin hükümran olabilmesi için 5 ana konu: adalet, savunma, savunma sanayi, içleri, dışları konuları konfederasyon bazında e, üstlenilecek ve delüte edilecek işlerdir. Bölgesel İslam devletleri federasyonlarının da yetkileri kapsamında gümrük ve ticaret işleri, ekonomi, kalkınma, ulaştırma ve denizcilik, bilim, sanayi ve teknoloji, kültür ve turizm konuları yetkilerinde olacaktır. Bu federasyonların bünyesindeki milli devletler ise kendilerinin bünyesinde eğitim, enerji ve tabii kaynaklar, tarım ve hayvancılık, orman ve su işleri, sosyal politikalar, maliye, sağlık, gençlik ve spor, çalışma ve sosyal güvenlik, çevre ve şehircilik gibi konularda milli devletler yetkilidir. Her milli devletin kendi özelliğine, imkan ve kabiliyetlerine göre bunlar düzenlenebilecektir. ASLAM'ın önerdiği birlik modeline geçiş için ilk aşamada İslam ülkeleri Temsilciler Meclisi daim olarak teşkil edilecek, İslam Ülkeleri Konfederasyonu oluşturulacak. İkinci aşamada adalet, güvenlik ve müşterek dış politika usul ve esaslarının prensipleri sürdürülürken eş zamanlı olarak bir taraftan da bölgesel İslam ülkeleri Temsilciler Meclisi'nin oluşturulması sağlanacaktır. Üçüncü aşamada bölgesel İslam ülkeleri konfederasyonunun merkezi yönetimleri güçlendirilerek federasyonlara dönüşmesi ve her birinin İslam ülkeleri birliğine konfederal bir birlik olarak bağlanması söz konusudur. Dördüncü aşamada ise İslam Ülkeleri Konfederasyonu Temsilciler Meclisi teşkil edilecek. Bölgesel İslam Ülkeleri Federasyon Temsilciler Meclisi teşkil edilecek. Temsilciler Meclislerine bağlı icra organları kurulacak. Merkezi ve bölgesel icra organlarının kontrollerinde de adalet divanları teşkil edilecektir. İlaveten ani müdahale kuvvetleri, asayiş ve iş güvenlik teşkilatları, dış güvenliğin sağlanması için savunma sanayi üretimi ve işbirliği, savunma ittifakı, ortak dış politikalar, ekonomik işbirliği, insan hakları ve ceza mahkemelerinden oluşan bağımsız bir yargı sistemi düşünülmektedir. İslam ülkelerinin federal devletlerinin dünya üzerindeki dağılımını görüyorsunuz. 9 tane federal bölge mevcuttur. Bunlar nelerdir diyecek olursak, Asya kıtasında 28 devlet, bunların dağılımlarını yansıda görüyorsunuz. Afrika kıtasında 23 devlet ve Avrupa kıtasında 4 devlet. Toplam 50 devlet federal olarak yerini alacaklardır. Sonuç olarak şunu söyleyebiliriz. İslam alemi bu karşılaşılan duruma bakılırsa köprüden önce son çıkış gibi bir yol ayrımındadır. Yani bu birliğin kurulması için artık son fırsattır. Emperyal devletler Türkiye'yi de hedefe koymuştur. Yarım kalmış bir paylaşım hesapları vardır. İslam ülkeleri arasında askeri işbirliği ve caydırıcı güç oluşturulması fikri teolojik, stratejik, ekonomik ve siyasi unsurlarla desteklenmelidir. Ortak savunma mekanizmasını oluşturmak için atılacak stratejik adımlar ise savunma sanayi işbirliği, güç boşluklarının doldurulması, kolektif tehdit algısının geliştirilmesi gerekmektedir. ASLAM'ın vizyonu, İslam dünyasının hem bölgesel hem de küresel düzeyde daha bağımsız, etkili ve caydırıcı bir aktör olmasına yönelik kapsamlı bir plan sunmaktadır. Başta da söylendiği üzere işgali önlemenin tek çözüm yolu emperyalistlerin anladığı tek dil, kuvvet dilidir. Bu maksatla İslam ülkelerinin aralarında birlik teşkil ederek güç birliği yapmaları, varoluşsal caydırıcı bir etki oluşturarak yeterli bir seviyede askeri, ekonomik, siyasal ve entegrasyon ile güçlü bir organizasyona gidilmesi gerekmektedir. Arz ederim. Beni sabırla dinlediğiniz için teşekkür ederim.